Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Herkes bir şeyler söylüyor. Borsa ile ilgili yok borsa çakılacak, yok borsa yükselecek. Küçük yatırımcının da aklı oldukça karışmış durumda. Peki bizler teknik açıdan Borsa İstanbul'a baktığımız zaman borsadaki son durum ne şekilde? Borsada yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Borsanın çakılacak dememiz için hangi seviyenin altında günlük kapanışlar görmesi lazım? Veya yükselmesi için borsada hangi seviyelerin geçilmesi lazım? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu değerlendireceğiz. Ayrıca kıyamet senaryoları borsa için çiziliyor. Dolar Türk lirasında bazı senaryolar var. Yukarı yönlü hareketleri gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değineceğiz sevgili dostlarım. Evet, yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, şöyle Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman günlükte grafik üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar 4700 seviyesinin Borsa İstanbul için önemli bir seviye olduğu ve bu 4700 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar olduğu sürece şu an itibariyle biz Borsa İstanbul'da aşağı yönlü çakılacak yönünde bir yorum yapmamız doğru olmaz. 4700 seviyesi günlükte kapanışların olduğu bir seviye ve yukarı yönlü hareketlerin 4700 seviyesi altına inilmedikçe burada artık Borsa İstanbul tarafında kemikleşmiş bir destek olarak karşımızda durduğunu teknik olarak söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet, kur korumalı TL mevduattan çıkışlar var. Kur korumalı TL mevduattan çıkışlarda da arkadaşlar biliyorsunuz bu dövizden gelen para orada dolar Türk lirasının stabil tutulmasından kaynaklı olarak orada pozisyonlarını kapatanların borsa tarafına geldikleri görülmekte. Önümüzde bir seçim var. Seçim ekonomisi içerisinde hükümetler özellikle borsayı düşürmek istemeyeceklerdir ve bunun için ellerinden geleni de yerine getireceklerdir. Şimdi 4700-5400, bakın şuradaki 5400 aralığı. Şu aralık gerçekten çok önemli bir aralık. Çünkü bizler yukarı yönlü tekrardan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin gelmesi yönünde bir tavsiyede bulunacaksak bir kere bu 5400'ün tekrardan yukarıya yönlü kırılması şart. Borsa İstanbul daha aşağılara çakılacaktır diyebilmemiz için ise arkadaşlar 47.000 puan seviyesinin altında kapanışlar görmemiz şart. Şimdi bizim burada çizeceğimiz senaryomuza hemen geçelim. Bakın gördüğüm kadarıyla şurada bir hareket Borsa İstanbul'da yaşanacaktır. Bunun da tepesi 5400 seviyesinden geçen bölge. Aşağıda da arkadaşlar bakın bu 5100, şuradaki 5100 direnç seviyesi, en altta da 4700, en önemli yükseliş trendinin geçtiği bölge 4700. Burayı destek olarak, ana destek bölgesi olarak takip edecek olursak ilk direnç bölgemiz 5100 ve 5100'ün kırılmasıyla birlikte 5400 puanlar seviyesine doğru ilk etapta Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket ivmesi sizlerle birlikte göreceğiz. 5400 önemli bir alan dedik. Aşağıda 5100. Bu iki alan içerisinde gitgeller bir süre yaşanabilir. Çünkü burada bir ters omuz baş omuz hareketi Borsa İstanbul'da görülebilir. Kurduğumuz senaryo içerisinde buradaki olay mevcut. Yani İlk etapta bu 5400-5100 arasında bir gel git yaşanması ihtimali var. Daha sonra 5400 seviyesinin yukarı kırılmasıyla birlikte de arkadaşlar burada da sizlerle birlikte izlediğimiz 6000 puan seviyesi, ilk etapta 6000 puan seviyesine doğru yükselişin devam etmesi ve onun üzerinde gene arkadaşlar 6700 puan seviyelerine doğru Borsa İstanbul'da
yukarı yönlü hareketlerin devamını taşıyacak nitelikte potansiyel olduğunu hala da söyleyebiliriz. Yani başkalarının çok da abarttığı gibi şu an için Borsa İstanbul'da özellikle çakılacak şeklinde bir yorum henüz yapılamaz. Bunun için Borsa İstanbul'da özellikle 4700 puan altında kapanışlar görmeniz şart. Kıyamet senaryoları için henüz erken. 4700 altına inilmedikçe Borsa İstanbul'da hala da ilk etapta 5400, onun üzerinde 6000, 6374, 6963 ve 7916 puan seviyesine doğru bir yükselişi tekrardan görme potansiyelimiz oldukça yüksek. Evet, dolar Türk lirası tarafına geçelim. Dolar Türk lirası tarafında son hareketleri incelediğimiz zaman arkadaşlar dolar Türk lirası üzerinde 18 lira 80 kuruş direnci çok önemli olacak demiştik ve bizler için 18.80 gerçekten önemli bir hal almış durumda. Merkez Bankası'nın da özellikle 18.80 direncini doların yukarı yönlü kırmasının önüne geçeceği ve buralarda bir baskı oluşturacağı da sizlerle yapmış olduğumuz analizlerimizde ve tahminlerimizde her zaman söylediğimiz seviyede. Önceden vermiş olduğumuz 18.80'in önemini şu an gayet iyi sizler de anlıyorsunuz. Çünkü 18.80 üzerinde dolar kurunda agresif yukarı yönlü hareketler, yani kıyamet senaryolarının yazılacağı hareketler başlayabilir. Merkez Bankası da teknik analizleri tarafından yaptırmış olduğu birçok ankette doların yukarı yönlü, ihracatçıların istekleri doğrultusunda doların yukarı yönlü gitmesi yönündeki talepleri görüyor ve bunun içinde seçim ekonomisi içerisindeki bir Türkiye'nin 18.80 üzerindeki dolar kuruna şu an için politik nedenlerden dolayı izin verilmiyor sevgili dostlarım ve 18.80 yatırımcılar tarafından da yukarı yönlü alışlarla zorlanan bir dolar kurunu görüyoruz. Tabi burada Forex'te, Viyop'ta kaldıraçlı işlemlerin etkisi de çok fazla. Onların etkisiyle de hareketleri burada görüyoruz. Kur korumalı TL mevduattan dönüşlerin birçoğu dolar kurunun sabit tutulmasıyla birlikte borsa tarafına da yönlenmiş durumda. Buradan gelen yatırımcıların birçoğu da altın ve gümüş tarafında yatırımlarına devam ediyor. Bunları da sizlerle birlikte zaten izleyip görüyoruz sevgili dostlarım. Peki bu son zamanlarda dolar kurundaki volatif seyir yukarı yönlü tekrardan bozulabilir mi? Evet, bununla ilgili yukarı yönlü volatif hareketler, şoklar dolar kurunda tekrardan yaşanabilir. Çünkü bununla ilgili kırılımların yakın zamanda görüleceği ile ilgili yorumlarımız ve tahminlerimiz mevcut. 18.80 üzerinde bir senaryo dolar kurunda çizecek olduğumuz zaman arkadaşlar burada takip ettiğimiz 3-4 dalga Elliott teorisine göre buradaki uzatma seviyesinin bakın 5. dalga boyutu olaraktan dolar kurunda 23 liralara doğru gidecek atağın devamının gelme olasılığı fazla. Tabi bunun kırılabilmesi için gene 18.80 üzerindeki hareket önemli olacak. 18.80'deki harekete önem vermemizin nedeni de buradan kaynaklanıyor sevgili dostlarım. 18.80 üzerinde dolar TL kurunu sizlerle birlikte izlemeye devam ettiğimiz vakit ilk etapta 19 liralar üzerine yerleşmiş bir dolar kuru ve kısa vade ana hedef bölgesi olarak da her zaman belirttiğim 19 lira 50 kuruş seviyeleri üzerine dolar TL kurunda bir yerleşim sizlerle birlikte göreceğiz. Tabi bu yerleşimle birlikte 19 lira 50 kuruş bu sefer ehemmiyet ve önem kazanacak bir direnç haline gelecek. Bu 19 lira 50 kuruş ihracatçı için yeterli bir rakamlı, hükümet için yeterli bir rakamlı. Tabi bunu ilerleyen günlerde sizlerle birlikte göreceğiz. 19.50'de tekrardan Merkez Bankası'nın devreye gireceğini düşünen taraftayım ve kademeli bir şekilde dolar kurunda 20.55, 21.76, 22.97 civarları yani 23 liralar civarlarına doğru da yukarı yönlü hareketlere dolar kurunda izin verileceğini düşünen taraftayım arkadaşlar ve buradaki uzatmamızın da 23 TL civarına doğru dolar kurunu yukarı yönlü götüreceği analizlerle görülüyor. Tabii hiçbir analizin %100 geçerliliği yok. Bunu da unutmamak lazım sevgili dostlarım. O yüzden şimdilik takip ettiğimiz 18.80 seviyesi çok önemli.
FED faiz kararları, ABD'den gelecek enflasyon rakamları çok önemli. Son enflasyon rakamlarında tekrardan iyileşme ABD tarafında görüldüğü için arkadaşlar, altın tarafında özellikle ABD faizlerinin düşük kalacağının endişesiyle birlikte altın tarafına bir yüklenme, gümüş tarafına bir yüklenme geldi. Dolar endeksi 103 puan aşağı yönlü kırdı. Orada 101 puanlara doğru bir geri çekilme yaşandı. ABD borsaları yukarı yönlü hareket etmeye başlayınca diyeceksiniz ki peki Türkiye'de niçin dolar kuru aşağı yönlü hareketler de bulunmuyor? Dolar kurunun fiyatı niçin etkilenmiyor? İşte burada arkadaşlar bizim iç politikalarımız devreye giriyor. Merkez Bankası'nın dış borç ödemeleri, cari açık dengeleri hep burada doların talep görmesinin en büyük sebeplerinden biridir. Cari açık demek ülkenin dövize olan ihtiyacı demek arkadaşlar. Yani gelir ve gider dengesinin döviz bazındaki kısmının oldukça yüksek olması. O da dolar kurundaki aşağı yönlü hareketin gelmesini şirketlerin alım olarak değerlendirmesine sebebiyet veriyor. Bu durumdaki bir ekonomik düzen içerisinde doların şu an için geriye gelme ihtimali yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hem ihracatçı açısından hem de ülke açısından uygun olmaz. Çünkü her geriye gelecek kur bir alımla karşılaşacağından dolayı arkadaşlar piyasadan daha fazla bir miktarda dolar çekilmesi anlamı taşıyacaktır. Bu denklemi kırabilmek için Merkez Bankası'nın faiz artırımları yapması lazım. Fakat Merkez Bankası tarafı da faiz artırımlarını biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas diyerekten faiz artışlarına karşı olmasından kaynaklı olarak da burada bir faiz artışı durumuna Merkez Bankası'nın gitmeyeceği anlaşılıyor. Ve Merkez Bankası belli bir miktarda faizleri de sabit tutacak. Piyasalara yaptığı müdahalelerle enflasyonun daha fazla artmasının önüne geçmeye çalışılacak. Fakat serbest piyasa ekonomisi içerisinde ne kadar başarılı olunabilir bu durum? Bu da tartışılır. Bu işlerden anlayan ekonomistlerin yapmış olduğu yorumlara göre bunlar seçim ekonomisinde kaynaklı kısa vadeli tedbirlerdir ve böyle gidilirse bu tedbirler sonucunda dolar kurunun yukarı yönlü patlayacağı ve şoklar yaşayacağı yönündeki tahminler de var sevgili dostlarım. Benim de teknik analiz olarak gördüğüm kadarıyla bu seviyeler 18.80 üstüne geçtiğimiz zaman yukarı yönlü hareketlerin dolar kurunda daha da hızlanabileceği yolunda. Evet, sizlerle birlikte dolar borsa tahminlerimizi, yorumlarımızı, doların ne kadar olabileceği ile ilgili öngörümüzü burada paylaştık. Unutmamak lazım ki burada anlattıklarımız hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman son kararları kendiniz vermelisiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.